Osmanlı'nın gerçek kurucusunun kim olduğunu hiç merak ettiniz mi? Tarih kitaplarının bile üzerinde anlaşamadığı, tahta nasıl çıktığı hala tartışılan, babasının bıraktığı devleti 6 kat büyüten, Bizans imparatorlarını dize getiren, Avrupa'ya açılan kapıyı aralayan o gölgeli figür Orhan Gazi. İkinci Osmanlı padişahı olan Orhan Gazi, Osman Gazi ile Mal Hatun'un oğlu olarak 1281'de Söğüt'te dünyaya geldi. 1326 ile 1359 yılları arasında padişahlık, daha doğrusu beylik yaptı. Babası olan ilk Osmanlı padişahı Osman Gazi'den devraldığı 16 bin kilometre karelik ülke topraklarını yaptığı fetihlerle 95 bin kilometre kareye yükselterek oğluna bırakacaktı. Orhan Gazi'nin gençlik dönemi ile ilgili kaynaklar sınırlı olup pek bilinmez. Hatta nasıl padişah olduğu konusunda dahi ihtilaflar vardır. Osmanlı tarihinde ismi ilk kez Yarhisar Tekfuru'nun kızı Holofira yani Nilüfer Hatun ile evlenmesinde 1299 yılında geçer. 1300 yılında kendi çabasıyla Köprühisar'ı alır ve babası Osman Gazi onu Uçbeyi olarak Karacabey'e atar. Daha sonra Orhan, babasının yer aldığı tüm seferlere iştirak eder. Orhan Gazi ilk dönemlerinde Bizans üzerine akınlar yaparak ülkesinin sınırlarını genişletmeye çalışır. Babasının sağlığında 1321 yılında Mudanya'yı fetheder. 1323 yılında ise Gebze sınırları içerisinde kendi adına bir cami yaptırır. Ardından komutan beylerini beyliğin sınır bölgelerine gönderir. Abdurrahman Gazi Yalova bölgesinde fetihler yaparken Konur Alp ise Karadeniz bölgesine doğru ilerler. Orhan Gazi ve Akıncı beyleri durdurulamıyordu. O dönem Osmanlı'nın en önemli savaş taktiği aman yöntemiydi. Buna göre alınacak şehir uzun bir kuşatmaya tabi tutulur, destek yolları kesilir ve şehrin pes etmesi hedeflenirdi. Bundan dolayı Bursa şehri çevrelenmiş ve büyük bir kuşatma başlatılmıştı. Hedef büyüktü ancak Orhan Gazi kararlıydı. İlk etapta Evranos Kalesi, Osman Bey döneminde ona tabi olan Köse Mihal'in bireysel çabası sayesinde savaşılmadan ele geçirilir. Ardından Bursa şehri 6 Nisan 1326 günü Orhan Gazi tarafından fethedilip başkent yapılır. Orhan Gazi durmak nedir bilmez Bursa'nın ardından hemen Akıncıları kuzeydeki İstanbul'un Anadolu yakasına doğru gönderir. Osmanlı Akıncıları Kartal ve Aydos kalelerini alır. Artık Akıncılar Boğaz kıyılarında dahi görülmeye başlarlar. Onların her hareketi Bizans'ta panik ve endişeye sebebiyetti. Bizans İmparatoru 3. Andronikos Türkleri bölgeden atmak istiyordu ancak Orhan'ın gücünü anlayamadı. Yaklaşık 2000 asker ve yakın danışmanı Kantakuzenos ile birlikte 1329 Mayıs ayında Anadolu yakasına geçip Darıca'da kamp kurar. Kendinden emin de ancak zafer hedefiyle çıktığı bu sefer onu sona götürecek bir yol açacaktı. Orhan Gazi haberi alır ve İznik kuşatmasında az sayıda asker bırakarak yaklaşık 8.000 kişilik ordusuyla Darıca'ya gelir. Bugün Darıca ve Eskihisar arasında bulunan Pelekanon bölgesinde Osmanlı ve Bizans arasında bilinen adıyla Maltepe Meydan Muharebesi başlar. Çarpışmalar gün boyu sürer. Sonunda İmparator Andronikos karargaha dönmeye karar verir. Orhan Gazi bu fırsatı kaçırmaz ve ani bir saldırı yaparak Bizans ordusunun paniğe düşmesine sebep olur. Yaşanan kargaşada Bizans İmparatoru Andronikos yaralanır ve deniz yoluyla başkente Konstantinopolis'e kaçar. Kalan Bizans askerleri de yok edilir. Pelekanon Savaşı Osmanlı'yı ön plana çıkarması ve artık destek gelmeyeceğini anlayan İznik'in teslim olması gibi büyük sonuçları getirir. Maltepe Savaşı'ndan sonra Bizans imparatorları bir daha Anadolu topraklarına sefer düzenlemeyi göze alamamış, daha doğrusu öğrenmişlerdir. Artık bugünkü İstanbul Anadolu yakası Osmanlı bölgesi haline gelmeye başlamıştı. Pelekanon Savaşı'nın ardından yardım alamayacağını anlayan ve ümitlerini yitiren İznik Kalesi'nin Bizanslı komutanı 2 Mart 1331 tarihinde şehri Orhan Gazi'ye teslim eder. İznik'in fethi Osmanlı için oldukça önemlidir. Fethin ardından şehir imar edilerek önemli bir sanat, kültür ve ticaret merkezi olur. İznik'in ardından Bizans'ta yaşanan iç karışıklıklar ve bölgeye yardım gitmemesi üzerine Bizans yerleşimi yavaş yavaş bölgeden çekilmeye başlar. Bunun sonucunda 1337 yılında İzmit Bizans askerlerinin boşaltmasıyla Osmanlı idaresine geçer. Orhan Gazi burayı büyük oğlu ve taht varisi Süleyman Bey'e verir. Süleyman Bey Orhan Gazi'nin büyük oğluydu ve pek çok fetih yapmıştı. Hatta Orhan Gazi'nin son döneminde ülkeyi o yönetir.
Sırpların Makedonya işgali üzerine Kantakuzenos, ilk etapta Aydınoğulları lideri Umur Bey'den yardım ister. Ancak İzmir'de Umur Bey'in donanması Papa tarafından kurulan orduyla yakılır ve İzmir Papalık tarafından işgal edilir. Aynı şekilde Saruhanoğullarının ordusu da yetersiz kalır. Bunun üzerine Bizans kralı Kantakuzenos, Orhan Bey'den yardım ister. 2345 yılında bizzat görüşürler. Hatta Kantakuzenos, Orhan Bey'e iyi görünmek için az da olsa Türkçe öğrenmişti. Yapılan görüşme neticesinde Kantakuzenos'un en güzel kızı Tedora Hatun ile Orhan Bey'in evlenmesine karar verilmiş ve 1346 yılında günümüz Silivri bölgesinde 3 gün süren büyük bir düğün şöleni yapılmıştı. 1350 yılında Orhan Bey artık kayınpederi olan Bizans kralına Selanik'te destek olması için ordu gönderir. 1352 yılında ise Süleyman Paşa komutasındaki Büyük Osmanlı ordusu Edirne'ye gelerek şehri kurtarır. Yani Edirne'ye giren ilk Türk beyi Süleyman Paşa olmuştu. Birkaç ay sonra ise Osmanlı birlikleri Meriç kıyısında Bulgar ve Sırp ortak ordusunu yener. Bu başarılı seferin üzerine 1353 yılında Çimpe Kalesi Osmanlı'ya üst olarak verilmiştir ve ardından Osmanlı'nın 500 yıl sürecek olan Balkan macerası bu süreçte başlangıcı oldu. Süleyman Bey ardından Çanakkale Boğazı çevresine yoğun bir Türkmen nüfusu yerleştirir. Artık iş işten geçmiştir ve Kantakuzinos hata yaptığını geç de olsa anlar. Çimpe'yi geri almak için altın önerse de bu öneri Türkler tarafından kabul edilmez. Atı alan artık Üsküdar'ı geçmişti. Ardından Osmanlı akıncıları Rumeli'de tek tek şehirleri almaya başlar. 1356 yılında Osmanlı Çorlu'ya kadar ilerlemişti. 1361 yılında Edirne ve Dimetoka alınır. O dönem Orhan Gazi artık hastadır ve bu seferler Sultan Murat yönetiminde yapılmıştı. Tahta geçeceğine kesin gözüyle bakılan oğlu Süleyman Paşa, Ankara alındığı sırada aniden ölmüş. Onun yerine 1. Murat, Orhan Gazi'nin ölümünün ardından 1362 yılında tahta geçer. Orhan Gazi'nin türbesi Bursa'da Tophane semtinde ve babasınınkiyle karşı karşıyadır. Osmanlı'nın ilk tarihçilerinden İbni Kemal, Orhan Gazi'nin toplanan ahi liderlerinin kararı üzerine padişah olduğunu aktarır. Osmanlı imparatorlarının hayatını anlatan ve 15. yüzyıl Osmanlı tarihçilerinden Aşık Paşazade'ye göre ise devletin ileri gelenleri Osman Bey ölünce büyük bir kurultay yapar. Burada Orhan Bey'in kardeşi Alaaddin'i sultan olarak önerirler. Ancak Alaaddin bunu kabul etmeyerek ağabeyi Orhan'ın iyi bir asker ve savaşçı olduğundan dolayı tahtı devralmasının uygun olacağını belirtir. Bunun üzerine Orhan Gazi tahta çıkar. Genel kabul gören budur. Bizans yani Roma kaynaklarında Orhan Gazi'nin babası öldükten sonra Uludağ'a gittiği, burada örgütlenip asker toplayarak kardeşlerini yenmek suretiyle tahta geçtiği yer alır. Tüm bu nedenlerle Orhan Gazi'nin babası yaşarken mi yoksa öldükten sonra mı tahta geçtiği tartışmalıdır. 1326'da tahta çıktığı düşünülse de babası Osman'ın son yıllarında ağır hasta olduğundan yönetimi Orhan'a devrettiği bilinir. Bu sebepten Orhan Gazi adına ilk sikkenin Şubat 1324 tarihli olması sürpriz değildir. Orhan Gazi'nin Osmanlı İmparatorluğu için önemi oldukça büyüktür. Bursa, onun devrinde ilk başkent yapılmış. İlk kitabelerin yazılması, ilk sarayın kurulması gibi olgular göz önünde tutulduğunda Orhan Gazi, Osmanlı'nın gerçek kurucusu sayılabilir. Osmanlı tarihinde ilk tapu senedi, Orhan Gazi tarafından Sakarya Akova'da Şehler ve Çalıca köylerine verilmiştir. İlk donanma çalışmaları ve Osmanlı İmparatorluğu'nun en eski ticaret kanunu, İhtisap Kanunnamesini çıkarması onun döneminde yapılır. Sarışın ve uzun boylu, ahlaklı ve dengeli bir kişiliğe sahip olmuştur. Orhan Gazi, dini konularda meraklı biridir. 1354 yılında ünlü Selanik Başpiskoposu Palamas'ı rehin almış, Bursa'da papaz ve Müslüman alimler arasında tartışmaların ve fikirlerin konuşulduğu toplantılar tertip etmiştir. Orhan Gazi, halk arasında sıklıkla dolaşan ve dert dinleyen bir padişah olarak halk tarafından çok sevilen biriydi. Orta Çağ'da en önemli seyyah olarak kabul edilen İbn Battuta, Orhan Gazi döneminde Bursa'ya gelmiş ve padişahı sürekli kaleleri denetleyen ve halkı dinleyen biri olarak eserinde geçirmiştir. Doğum tarihi konusunda tartışmalar olsa da genel kanı 80 yaşında öldüğüdür. Bu sebepten en uzun süre yaşayan Osmanlı padişahı olarak kabul edilir. Tam ismi Osman bin Orhan'dır. Kendisine Seyfeddin, Şücaeddin ve İhtiyareddin gibi unvanlar verilmiştir.